Bugün temelleri atılan yeni dönemin ülkelerimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Baş başa sohbet eden iki lider tören alanına birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı hattan çok kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İlişkilerimizde zaman zaman görüş ayrılıkları yaşasak da President Erdoğan, he's tough, but I get along with him. The heads of countries last week, they called me up. Could you call Erdoğan? I said, why? You're the only one that he'll listen This is a to. letter written by Trump to his strongman buddy, President Erdoğan. Don't be a tough guy. Don't be a fool. Birçok uzman Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihindeki en kötü dönemini yaşadığını düşünüyor. o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem. Bu Trump dönemiyle başlamış ilginç bir şey, böyle resmi açıklamaların Twitter üzerinden yapılması. Erdoğan is sure. Yani bazen kendimi Trump gibi hissedebiliyorum. When I go to Istanbul, I only go to Trump Towers. Ya Allah, bismillah. Donald Trump, showman, provocateur. Medya adam. His strategy, insulting. I think Islam hates us. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. These are people only believe in jihad. Amerika şu anda adaylardan bir tanesi Müslümanlara vuruyor, vuruşturuyor. Ve bir de gelmiş burada bir yerde bir marka koymuş. Ben de bir yanlış yaptım, oranın açılışını yaptım. At the same time, I have many friends that are Muslims. He's being asked about what U.S. policy should be toward our NATO ally, Turkey. His answer is, I have a little conflict of interest because I have a major building in Istanbul. Ex-President of the United The States. time for empty talk is over. Now arrives the hour of action. It is a great pleasure to welcome for his first visit to the White House in years. Amerika ziyareti sırasında yaşanan arbedenin yankıları durulmadı. İşte bu görüntülerin ardından Amerika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları için yakalama kararı çıkardı. Saldırganların terör örgütü yandaşı olduğunun hatırlatılması üzerine de gösterilerin barışçıl yürütüldüğü müddetçe neye tepki gösterildiğinin önemli olmadığını... Doğrusu bunu bilmiyorum. Former national security advisors lobbying work for the Turkish government. all right, you want to see how corruption works? Mike Flynn that night gives a speech. It'll be awesome if the Turkish government gets overthrown. There's an ongoing coup going on in Turkey right now. So, yeah, and that is what's happening. And then within a couple of weeks, Flynn was at a fancy hotel in New York City meeting with his business partner and their Turkish government contact, and those two ministers from the Turkish government, one of whom we believe was President Erdogan's son-in-law. The purpose of that meeting in mid-September was to discuss how Mike Flynn, for money, was going to help the Turkish government get their hands on this permanent U.S. resident. Jamal Khashoggi, he's a well-known Saudi journalist. Suudi gazeteci nerede Jamal Khashoggi was killed inside the Saudi consulate in Istanbul. The CIA has not yet done enough on this case. This is an opportunity of sorts for Erdogan to show the world the true face of Saudi Arabia and its allies. And I'm not going to destroy the economy for our country by being foolish with Saudi Arabia. 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı olarak değerlendirdi. Cemal Kaşıkçı cinayetini Başkan Erdoğan. Are two major stories coming out of Turkey today. Pastor Brunson has been convicted participating in some way in the 2016 coup attempt. Release Pastor Andrew Brunson now or be prepared to face the consequences. Amerika Birleşik Devletleri Brunson bahanesiyle Türkiye ekonomisine saldırdı. Rahip Brunson'ın tutuklanmasının sorumluluğunu Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yükledi. President Trump is offering a full-throated digital slap to Erdogan, tweeting, quote, I have just authorized a doubling of tariffs on steel and aluminum with... President Recep Tayyip Erdogan called for a boycott of American brands. He'll pull the iPhone off the market. I do not think that it would have any material impact on imports. Ben yaptım oldu diyemez. Dediğin kadar başkan ol. Ne olursan ol. O bazda sizde var, siz onu bize verin, biz de size onu yapalım yargıda şeyini size verelim. Crucially, 3 state witnesses changed their testimonies during the case. And after over 2 years in detention, Brunson has been released. Tabii şimdi diyeceksiniz ki ya ne demek istiyorsun kardeşim? Türkiye'de hukuk var, bağımsız mahkemeler var diyeceksiniz. İşte bari onu bugün demeyeyim. Just walk me through the kind of compromise that I think they've come up with. Can I talk about Halkbank for just a moment? Mahkeme, Halkbank'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olmakla suçluyor. Sayın seyirciler, Reza Zarrab'ın sanıkken itirafçı olup tanık sandalyesine oturduğu davada karar çıktı. Jüri eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı oy birliğiyle 5 suçtan mahkum etti. Reza'yla şahsi hiçbir ilişkim yok. Well, the Turkish government's position is extraterritorial application of United States law. I'd like to ask whether or not there are negotiations.
Dedi ki ben bundan dolayı çok üzgünüm. İncelettim ama direkt bunlar bana bağlı değil. Hakan Atilla, the former deputy head of the Turkish state-owned Halkbank, has arrived in Turkey. A new U.S. embassy is opening this morning on Israel's 70th anniversary. Ey Amerika, ey Trump! Bu adımı atanlar, biz sizi tanımıyoruz. Öyle mi diyorsunuz? Biz de sizi tanımıyoruz. Now let's take a look at what Donald Trump calls his vision for peace. The Palestinians have already made it clear this isn't a plan they're prepared to back. 100 yılın anlaşması. Ne anlaşması ya? Bu İsrail neresi? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? This also relates to the Syrian civil war. The U.S. is in the process of creating a terror army on our border. Operation Olive Branch. Şu görülen bizim sınırımız. President Recep Tayyip Erdoğan has said that Turkey will do whatever necessary to Sayın ensure. Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı askerleri çekildi. Sayının 50 olduğu söyleniyor. Ve o gün geldi. Mehmetçiğimiz Barış Pınar Operasyonu'na bu akşam saat 16'da resmen başladı. Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Sometimes you have to let them fight a little while. Now, this comes amid growing bipartisan backlash on Capitol Hill. Sınırları aşarlarsa Türkiye ekonomisini yerle bir ederim. Sana daha neyi anlatalım? Her şey ortada. And I said, you can't do that. You can't do it. And he didn't do it. NBC News has just obtained a letter from Donald Trump to the president of Turkey. One of the questions is how exactly President Erdogan would receive a letter that talked about him as, potentially a fool. Barış Pınarı operasyonuna ara vereceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. The Kurds are very happy. Turkey is very happy. The United States is very happy. And you know what? Civilization is very happy. It's a great thing for civilization. Well, Donald Trump hosted his Turkish counterpart in Washington Wednesday. Well, the meeting between Donald Trump and Turkish President Recep Tayyip Erdogan really comes at a critical time in the U.S.-Turkish relationship. Gelecekte bunu daha da ilerletmek ve daha büyük bir dostluk ve daha iyi bir arkadaşlık haline getirmek istiyoruz. Hilal Hanım buyur. Türkiye'den bir dostum. Sadece dostane muhabirleri görmek istiyoruz. Carl Bernstein önemli bir gelişmeye daha imza attı. Amerikan Başkanı dünya liderleriyle telefon görüşmelerini basına sızladı. Amerikan Başkanı'nın en iyi anlaştığı liderse Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Amerikan Başkanı Donald Trump uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlık duyuyor. Rahip Brunson olayından sonra Trump yine Erdoğan'la kanka moduna dönmüştü. Trump'ı özellikle Erdoğan'ın sert mizacı ve rakiplerini kolayca alt etmesi etkiliyor. 2019 yılı Kongre'de Türkiye ile ilgili yaptırımların eksik olmadığı bir yıl oldu. Turkey recently purchased a Russian missile defense system. Buradan Türkiye diyor ki sen S-400 alma, sana ekonomik ambargoya devam edeceğiz. Ankara-Washington hattında gerilim sebebi olan S-400'ler. Eğer NATO ülkeleri birbirlerine yaptırım uygulamaya başladıysa... Başkan Trump bugüne kadar Kongre'den gelen baskılara karşı durmayı başarabildi. A clear statement of intent by the United States to remove Turkey from its F-35 program. Just a few weeks to go before U.S. President Donald Trump leaves the White House, his administration has issued sanctions against key NATO ally Turkey. The U.S. Secretary of State came to Turkey for a brief visit, but he did not meet any government leaders or politicians. Öncelikle bu fotoğraf ne anlatıyor hocam? Şimdi efendim bu fotoğraf pek fazla bir şey anlatmayabilir. Hem Erdoğan hem Trump duygusal ve ne yapacaklarını tahmin etmenin güç olduğu liderler. Dolayısıyla aralarında iyi bir ilişki olduğunda bu iki ülke ilişkileri içinde olumlu oluyor. Ancak aralarında gerilim ve sorunlar oluştuğunda ilişkilerde kötü seviyelere inebiliyor. Bir ülkenin başka bir ülkeyle ilişkisini sadece bu iki ülkenin liderleriyle yürütmek tehlikeli. Yasama organları, iş dünyası, sivil toplum ve genel anlamda halklar arasında daha geniş kapsamlı ilişkilerin tesis edilmesi önemli.